Herkese selam, hazırladığımız bu yepyeni rehbere hoş geldiniz. Bugün elektronik ve yazılım dünyasının resmen yıldızı olan ESP32'yi ve onun o meşhur resmi geliştirme ortamı ESP-IDF'i masaya yatırıyoruz. Amacımız o hep duyduğunuz ESP32 kurulumu nasıl yapılır sorusuna en net cevabı vermek. VS Code üzerinden sıfırdan tam teşekküllü profesyonel bir ortamı nasıl kuracağımızı adım adım inceleyeceğiz. İnanın bana sandığınız kadar karmaşık değil. Muhtemelen şu sıralar kendinize şu soruyu soruyorsunuz. O güvenli ve tanıdık limanımız olan Arduino IDE'den artık mezun olma vakti gelmedi mi? Temel programlamanın ötesine geçip profesyonellerin dünyasına adım atmaya hazır mısınız? Bu gerçekten de her geliştirici için şahane bir dönüm noktası. Tamam, hadi hemen konuya dalalım. Arduino IDE mi yoksa ESP-IDF? Bu her zaman büyük bir tartışma konusu olmuştur. Biliyoruz, Arduino bize inanılmaz bir hız kazandırıyor, basit bir mantığı var ve tonla örneği var. Ama işler biraz ciddileştiğinde donanımın tüm gücünü kullanmak, FreeRTOS gibi gerçek zamanlı sistemleri yönetmek ya da o sinir bozucu hataları derinlemesine ayıklamak istediğinizde Arduino'nun duvarlarına tosluyorsunuz. İşte tam bu noktada o inanılmaz esnekliği ve donanıma tam erişim gücüyle Espressif'in resmi platformu olan ESP-IDF sahneye çıkıyor. Tabii bu geçiş her zaman dikensiz gül bahçesi değil. İncelediğimiz kaynaklardan Printbusters'ın bu konuda çok güldüren ama bir o kadar da acı bir tespiti var. Diyor ki, eğer doğrudan ESP-FDI ile başlar ve 3 gece boyunca sadece kurulum araçlarıyla boğuşursanız, gömülü sistemleri falan öğrenmiş olmazsınız. Sadece bilgisayarınızla kavga etmeyi öğrenmiş olursunuz. Ne kadar doğru değil mi? Gömülü sistemler dünyasının en meşhur yeni başlayan tuzağı işte tam olarak budur. Ama merak etmeyin, bugün o tuzağa düşmeyeceğiz. Yol haritamız çok net. Arduino mu, ESP-IDF mi tartışmasıyla başlayacağız, ardından gerekli kurulumları ve eklentileri halledeceğiz. İlk projemizi oluşturup, kodumuzu derleyip, karta yükleyeceğiz ve son olarak olası sorunları nasıl gidereceğimize bakacağız. Birinci bölüm, Arduino mu, ESP-IDF mi? Neden bu geçişi yapmalıyız? Bir bakalım. Espressif ekosisteminin şu anki devasal boyutuna bir bakar mısınız? ESP32'nin klasik versiyonlarından tutun, S serisine, RISC-V mimarlı C serisine ve o yepyeni H ve P serilerine kadar gerçekten inanılmaz bir genişlik var. ESP-IDF doğrudan çipi üreten firmanın resmi yazılımı olduğu için piyasaya çıkan yepyeni bir donanım anında burada destek buluyor. Yani diğer platformların bu çiplere destek vermesine aylarca beklemenize hiç gerek yok. Yeni bir çipin tam potansiyelini anında kullanmak istiyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz. İkinci bölüm, gerekli kurulumlar ve araçlar. Şimdi alet çantamızı hazırlama vakti. Kaynaklarımızın da üstüne basa basa vurguladığı tartışmaya kapalı 3 temel adımımız var. Birincisi, Microsoft Visual Studio kodu kurmak. İkincisi, Python 3.14 veya daha güncel bir sürümünü indirmek. Ve bakın, burası hayati derecede önemli. Özellikle Windows kullanıyorsanız, Python kurulum ekranındaki o Add Python to Path, yani sistem yoluna ekle kutucuğunu kesinlikle ama kesinlikle işaretlemeniz gerekiyor. Bunu atlarsanız, ileride terminal komutlarınızın hiçbiri çalışmayacaktır. Benden söylemesi. Üçüncü bölüm. ESP-IDF eklentisinin kurulumuyla VS Code'u gerçek bir canavara dönüştürüyoruz. VS Code'u açın ve eklentiler kısmına doğrudan ESPFD yazın. Espressif'in o resmi eklentisini bulup kurun. Kurulum bittikten sonra gelişmiş menüden ESP-ID kurulum yöneticisini açıyoruz. Uzmanların burada net bir tavsiyesi var. Esneklik için özel kurulumu seçin ve versiyon olarak V6.0.2 gibi güncel ama kararlılığı kanıtlanmış bir sürümü tercih edin. İnternet hızınıza göre bu biraz vakit alabilir çünkü arka planda derleyiciler, araç zincirleri bir sürü şey iniyor olacak. Arkanıza yaslanın, kahvenizi alın ve biraz sabredin. Dördüncü bölüm. İlk projenizi oluşturma. Yani sonunda kod yazmaya başlıyoruz. VS Code'un içinde ESP-IDF menüsünden yeni proje sihirbazını açıyoruz. Bu araç, o göz korkutan karmaşık klasör yapısını bizim yerimize saniyeler içinde hallediyor. Şablon olarak Hello World veya o klasik Blink şablonunu seçebilirsiniz. Hedef çipinizi, diyelim ki ESP32S3 olarak ayarlayın ve COM portunuzu seçin. Yalnız kaynakların burada kocaman harflerle uyardığı bir şey var. Projenizi asla ama asla Google Drive, OneDrive veya Dropbox gibi senkronize çalışan klasörlere kaydetmeyin. Neden mi?
Çünkü derleme sırasında binlerce ufak dosya oluşuyor ve bulut sisteminiz bunları anında senkronize etmeye çalışırsa, normalde 3 saniye sürecek işlem saatler süren bir baş belasına dönüşebilir. Peki kod yapısı nasıl? Burası gerçekten ilginç çünkü main.c dosyasının anatomisine bir baktığımızda Arduino geçmişinizle ESP-IDF arasında harika bir köprü kuruyoruz. C standart kütüphanesi, Studio.h ve pin kontrolü için GPIO.h eklenmiş durumda. En güzel kısmı ise şu. Arduino'daki o meşhur setup fonksiyonu var ya, işte onun buradaki tam karşılığı app main fonksiyonu. Çip başladığında ilk bu çalışıyor. İçerisindeki sonsuz while döngüsü ise sizin bildiğiniz loop fonksiyonunun ta kendisi. Sadece biraz daha profesyonel bir S söz dizimi kullanıyoruz. Hepsi bu. Tabii ki olayımız sadece bir led yakıp söndürmek değil. Kaynaklardaki o şahane örneğe bakarsak, ESP-IDF'le bir Wi-Fi erişim noktası oluşturmak inanılmaz esnek ve kolay. Cihazınızı bir modem gibi ayarlayıp ona bir isim ve şifre verebilirsiniz. Hatta bir cihaz ağa bağlandığında karttaki bir ledin yanmasını sağlayacak o pin ayarlarını sadece birkaç satır kodla sisteme entegre edebilirsiniz. Bütün bu işlemler o bahsettiğimiz app_main çatısının altında tıkır tıkır işliyor. 5. bölüm. Derleme ve karta yükleme. Yani kodumuzu silikona aktarma zamanı. VS Code'un en altındaki o mavi araç çubuğuna çok dikkatli bakın çünkü bütün sihir tam da orada gerçekleşiyor. Önce yıldız ikonuna tıklayıp yükleme metodu olarak UART'yi seçiyoruz. Ardından seçtiğimiz komportunun ve çipin doğru olduğundan emin oluyoruz. Sonra o İngiliz anahtarı ikonuna tıklayıp projemizi derlemeye başlıyoruz. Şunu aklınızdan çıkarmayın, ilk derleme işlemi kütüphaneleri baştan oluşturduğu için her zaman en uzun sürendir. Bir şeyler dondu sanıp panik yapmayın. Ekranda derlemenin başarılı olduğunu gördükten sonra şimşek ikonuna basarak kodu kartınıza yükleyebilirsiniz. İşte bu kadar. 6. bölüm. Sorun giderme ve ipuçları. İşler ters gittiğinde ne yapacağız? Peki ya her şeyi doğru yaptığınızı sanırken ekranda o devasa kırmızı error yazısıyla karşılaşırsanız? Hepimiz biliyoruz. Bir derleme hatası ya da başarısız bir yükleme işlemi insanın kalp atışını anında hızlandırır. Ama hiç endişelenmeyin, Espressif bunun için arka planda gerçekten harika teşhis araçları sunuyor. Olası hatalarda hemen şu adımları izleyin. İlk olarak .vscode/extensions klasörü içindeki o ESP-IDF log dosyasını bulun ve okuyun. Sorun genellikle orada kabak gibi yazar. Eğer IDE'nin kendisi çökerse VS Code Developer Tools konsoluna bir göz atın. Ama size en büyük hayat kurtarıcıyı söyleyeyim. VS Code komut paletini açın ve ESP-IDF Doctor Command yazın. Bu harika araç, Python sürümünden sistem değişkenlerinize kadar tüm kurulumunuzu baştan aşağı check-up'a sokar ve sorunun nerede olduğunu size anında söyler. Bir de eğer uzak bir sunucuda veya Linux tabanlı ekransız bir sistemdeyseniz, kurulum yöneticisinin otomatik olarak komut satırı moduna geçtiğini ve her şeyi oradan halledebileceğinizi unutmayın. İşte böyle. Arduino'nun o güvenli ama kısıtlayıcı sınırlarından başarıyla çıktınız ve donanım dünyasının kurallarını baştan yazan ESP-IDF'in anahtarlarını elinize aldınız. Şimdi durup bir düşünün, cihazlara tam ve sınırsız erişim sağlayan, eş zamanlı işletim sistemi gücü sunan ve resmi Espressif ekosisteminin tam kalbinde yer alan bu ortamla bundan sonra hangi inanılmaz ve karmaşık IoT projesini inşa edeceksiniz? Sınırları zorlama sırası artık kesinlikle sizde. Bu rehberimizin sonuna geldik. Merak etmeye, keşfetmeye ve üretmeye devam edin.